Şu anda Paris'teyim. 100 euroyla ne yapılmaz? Bir tane kruvasan ve bir tane kahveye 4,5 euro verdik sadece. Şu birinci katı, şu ikinci katı, en üst katında da asansörle çıkılıyor bunların hepsine. Nasıl ki İtalyanların Rönesansı varsa Fransızların da Fransız devrimi var. Ama size bir bilgi daha vereyim. Bak bunu yeni öğrendim. Şuradaki her bir makaron numsu şey 2,90. 22.000 euro bir şişe şarap. Bak şurada çok güzel peynirler var. 3 euro ya hala. Burada genelde asgari ücret 2000 euro gibi düşünün. Ama nüfusun sadece %3'ü %5'i asgari ücret alır. Louis Vuitton'un önündeki sıraya bakın. Ben bunu yemeden gitmem abi. Hadi daha 90 euro'm var benim. Bak şöyle paket pizzalar var 3 euro falan. Hala ya hala. Şu taptaze meyve suyu Eyfel Kulesi'nin yanında sadece 1,99. Paris'e hoş geldiniz. Hazırsanız Paris gezi rehberimiz başlasın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Avrupa kıtası bacağına hoş geldiniz. Şu anda Paris'teyim. İtalya'dan başlayan gezime İsviçre ve akabinde Doğu Fransa şeklinde devam ettim. Ülkenin en ünlü kenti Paris'e belki bu 8. 9. kez gelişimdir. Ulaştım. Bugün sizlere devasa bir Paris gezi rehberi hazırlamayı planlıyorum. Burası çok büyük bir kent olduğu için gezilecek yerlerin hepsini detaylı bir şekilde özet olarak yine açıklamaya yazacağım. Birçok kez geldiğim için de oldukça iyi biliyorum. Sabahtan akşama kadar beraber gezeceğiz. Bugün de yine enerjim tam, çok iyi uyudum. Bugün bir 12 saat uyuduğum için yüzümün gülüşünden de anlıyorsunuzdur enerjimin yerinde olduğunu ve birlikte Paris'in merkezine ineceğiz. Neden merkezine ineceğiz diyorum. Şu an birazcık dışındayım ben. Çünkü Paris'te konaklayacağınız zaman merkezde kalırsanız küçücük otellere 200 euro, 300 euro para ödüyorsunuz. Ben sevmiyorum böyle kötü yerlerde, küçük yerlerde kalmayı. O yüzden metro ile 20 dakikada, 25 dakikada ulaşabileceğim yerleri tercih ediyorum ki iyi bir otelde kalayım. Zaten bunların hepsini yine açıklamaya her ülkede, her şehirde yaptığım gibi bırakacağım. Oradan bakarsınız. Hazırsanız Paris gezi rehberimiz başlasın. 70 milyonluk ülkeye 90 milyon turist geliyor ve bunun sadece 40-50 milyonu Paris'e geliyor. Bu rakam İstanbul'da 20 milyon. Ve sadece Eyfel Kulesi'ne 6-7 milyon turist geliyor yılda ve bu zamana kadar 200 milyondan fazla turisti ağırlamış bir kule. Bununla beraber pek tabii ki Fransız devrimiyle beraber ayakta kalmayı başarmış ve günümüzdeki en büyük gelir kalemi olan sömürge ülkelerine de dahil ettiğiniz zaman bir refah içerisinde yaşanılan ülke burası. Kişi başı gelir 35-40 bin euro civarında. Ama tabii pahalı bir ülke. Özellikle Paris çok pahalı. Bunu zaten bugün gezerken de göreceksiniz. Hani bunu niye hemen girişte anlattım? Çok yoğun bir turist kalabalığı oluyor burada. Avrupa'da en çok turistin geldiği kentteyiz sonuçta. Gökhan'la şimdi merkeze doğru yürüyoruz. Soğuk bir Paris gününde şansımıza. Paris'te 21 tane banliyö bulunuyormuş. İnternette biraz araştırdım. Öyle herkes Şanzelize'nin oralarda yaşamıyor. Yani orada evler 4 milyon 5 milyon euro. Hakkınıza öyle bir Paris gelmesin. Biz şu an azıcık 20-25 dakika metro mesafesiyle ulaşabileceğimiz bir noktasındayız. Ve burası aslında göçmenler ülkesi. Özellikle Côte d'Azur bölgesine gittiğinizde Marsilya, Nice, Cannes gibi yerlere daha çok Afrika'dan gelen göçmenleri görürsünüz. Burada o birazcık daha azdır. Doğusunda mesela hiç yoktu. Bunu niye söylüyorum? Bu ülke özellikle Afrika'nın haritadan da bakarsanız görürsünüz. Kolonyal dönemde yapmış oldukları çok fazla Afrika'da sömürge ülkeleri var. Hatta elmas ticaretinin en büyük payını Fransızlar ve Belçikalılar yönetir dünyada. Ve bu banliyölerin de büyük bir çoğunluğunda göçmenler yaşar. Bunu da bilin diye söylüyorum. Hani gelirken buna göre planlarınızı yapın. Hatta baştan da bir uyarım olsun. Japonlar Paris'e geldikleri zaman bunalıma giriyorlar. Çünkü biliyor muydun abi onu? Dizilerde, filmlerde anlatılan Paris'le gerçeği görüp canları sıkılıp bunalıma giriyorlarmış. Buna da Paris sendromu deniyormuş. Bazen hayal ettikleri gibi çıkmıyor. Çıkmadığı için çok ilginç yani. Onlar da canlarını sıkıp bunalıma girecekleri yer arıyorlar gibi. Ama gerçekten ben de mesela benzerini düşünüyorum. Bana Roma mı desen, Paris mi desen hiç
Paris'e ihtimal dahi vermem. Türklerde de benzeri oluyor. Paris'i gözlerinde çok büyütüyorlar. Özellikle gezilerde Roma'yı gördükten sonra Paris onlara çok böyle Sönük kalıyor değil mi? Evet. Çünkü Roma tarihi dokuyu korumuş bir kent, açık hava müzesi iken Paris sonradan yapılmış bir düzenli kent aslında. O yüzden hani belki yaşamak için burada yaşayanlar varsa yorumlara yazsın, daha iyi bilirler pek tabii ki. Düzen anlamında iyi olabilir ama bir turist için görsel cazibe anlamında bence işte yani çok da etkilenmiyorum ben şahsen. Şimdi metroya o banliyölerden bir tanesinin yakınlarında olduğunu düşünüyorum. Oradan binip gideceğiz. Şimdi metro istasyonlarına geldik. Şurası aynı zamanda şehirler arasını da bağlıyor. Banliyöleri de bağlıyormuş. Şurada bak asansör yazıyor. Fransızcası tam böyleymiş. İngilizcesi de lift. Demek ki biz de buradan almışız abi asansörü. Fransızcadan. Bak şurada kent yazıyor. Bizimkine şimdi Japonya'da da yaptığım gibi Google Maps'ten bakarak dakikasını görecek şekilde trenimize bineceğiz. Nerede olduğunu bulduk. Şimdi binmesi kaldı. Saint Michel yönüne bineceğiz. Yani Montreal-Becam. C'den. Şöyle makineler var. Biz Louvre Müzesi'nin olduğu yere gideceğiz. Ama şu treni kaçırdık. Bir sonrakini bekleyeceğiz artık. Tek makine koymuşlar. Direkt durağa girip biletinizi alıyorsunuz. Merkeze gitmek 3.20 mi? Tek yön bilet. Pahalı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Fransa'da, Paris'te böyle günlük pesler alıyorsunuz. Birçok müzeye, ulaşıma. O pesi aldığınızda bir gün boyunca ücret ödemeden binebiliyorsunuz. Mesela Louvre Müzesi, Versailles Sarayı gibi önemli yerlere girecekseniz ve aynı zamanda sürekli toplu taşımayı kullanacaksanız bunu alabilirsiniz. Biz o kadar hepsini gezmeyeceğiz çünkü ben hepsini zaten tek tek gezdim ama yine de size bunları dışarıdan da içeriden de detaylarla göstereceğim. Başarabildik mi abi 2 bilet almayı? İkinciyi aldım. İkinci. Dondu yani. Ha gayret. Çok yavaş makineler. Aha geldi. Sonunda aldık biletimizi. Hadi. Binelim trenimize. Ile de France. İlle de Paris. Bu trenler çok yaygın. Avrupa'nın her yerinde bu şekilde iki kat trenleri görebiliyorsun. Rahat şehirler arasında gezebiliyorsunuz bunlarla. C'est François Mitterrand. Correspondance métro ligne 14 et tramway T3A par la voie publique. İniyoruz. Oo ne kadar kötü kokuyor. Bildiğin yağın içine düştük. Çok hızlı bir şekilde geldik metroyla. Yani oteliniz metroya yakınsa kentin tam merkezine inebiliyorsunuz ama hani abi o Stockholm'da falan gördüğümüz metrolardan sonra burası ne kadar çirkin görünüyor değil mi? Buradan mı böyle mi çıkıyorsun? Kaçak binemeyiz yani. Çıktık. Çok güzel yerden çıktık hemen şuradan ve müzede Orsay. Bu müzenin içine gezebiliyorsunuz. İçeride çok güzel eserler var ama pek tabii ki Louvre'u görmek önceliğiniz olmalı. Louvre Müzesi'ne de gelmeden önce biletinizi alırsanız daha hızlı bir şekilde girebilirsiniz ve mesela bu sene olimpiyatlar vardı burada, çok kalabalıktı. Bildiğim kadarıyla Eyfel Kulesi bile kapalıydı. O yüzden buraya geldiğinizde de birçok planınızı önceden yapın çünkü Paris, Barcelona, Roma gibi yerlerde böyle önemli yapıların olduğu yerlere girmek işkence olabiliyor. Kentte az önce baktım 244 kilometre uzunluğunda metro ağı var ve her yere isterseniz metrolarla ulaşabildiğiniz gibi bisikletle bile şehrin içerisinde dolaşabiliyorsunuz. Bunu çok iyi yapmışlar. Biz buraya dün geldiğimizde benim ilk hoşuma giden yolların özellikle bir şeridini de bisiklete ayırmışlar. Düz bir kent Paris. Çok fazla böyle gökdelenler, tepeler yok. O yüzden bisiklete de oldukça elverişli olduğu için bunu iyi değerlendirmişler. Şehrin tam ortasından geçen Sen Nehri'ni görüyorsunuz. Burada benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi, her iki yakanında şöyle kordon kısmı gibi düşünebilirsiniz. Yürüyüş yapabilip böyle dolaşabiliyorsunuz. Bu konuda da çok keyifli bir yer. Ve nehir boyunca Paris'i anlamak için aynı Budapeşte de mesela çok güzeldir. Tekne turları yapabiliyorsunuz. O da çok keyif alacağınız aktivitelerden birisi olabilir. Özellikle çiftler böyle bu Sen Nehri'nin şimdi Eyfel Kulesi kalıyor. Onu göstereceğim birazdan. Yukarıya kadar gidip geri getiriyorlar. Böyle bir hızlandırılmış Paris turu da gibi düşünebilirsiniz. Özellikle akşamüstü yaparsanız gece manzarasını da görebilirsiniz. O da güzel oluyor. Şimdi biz normalde gittiğimiz yerde böyle fiyatları da anlatıyoruz. 50 euro ile ne yaparsın vesaire videosu yapıyorduk ama
Gökhan'la dün karar verdik. Fiyatı arttırıyoruz. 100 euroyla ne yapılmaz. Çünkü abi ne diyorsun? Gideceğimiz en pahalı yerlerden birisi ya burası. 100 euroyla inşallah saat 12'ye kadar çıkarız. İnşallah 4 saatimiz var. Yani şaka maka. Gerçekten Avrupa'da enflasyonu hissediyorsun. Bu tartışılmaz bir gerçek. %20, %30'larda var. Ama özellikle Paris'te bir kahve içiyorsun 6-7 euro. Bak tek yön bilet aldık 3 küsür euro verdik. Yani şimdiden 10 euro parayı harcadığımızı düşünün. O yüzden pahalı bir destinasyon. Özellikle oteller afaki pahalı. Hele ki özel günlere denk geliyorsa böyle tatil dönemlerinde yandınız. Önceden her şeyinizi planlayın. Ben açıklamaya hepsini yazacağım. Merak etmeyin. Bunlar hep sizlere aslında faydalı bir gezi planı yapmak için hazırladığımız içerikler ama baştan bilin ki Paris ekonomik anlamda insanı biraz üzebiliyor. Evet, dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne geldik ama abi girişi falan da şahane ya. Bak Paris'te benim en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi. Buradan Paris Belediye Başkanı'nı tebrik etmek istiyorum. Abi ışıklandırma. Bakın şu şeyler var ya, ışıklar, sokak lambaları. O kadar güzel ve şık ki kentin neresinde fotoğraf çekseniz bir poz veriyor gibi kare bulabiliyorsunuz, biliyor musun? Hani bizdeki o gri renkteki çirkin otoban şeyleri var ya, sokak lambaları. Onların yerine bunlar olması lazım. İnanın bana bir anda şehrin dokusu ve görsel güzelliğine değer katıyor. Ve bunu mesela şeye de çok görürsün. Eski Sovyet ülkelerinde de görebiliyorsun. Bu şekildeki sokak aydınlatmaları. Daha bir tarz oluyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi Louvre Müzesi'nin piramidine geldik. Şimdi orada size hepsini anlatacağım. Gelin bakalım. Şurada daha bir kere bile sıranın olmadığı bir dönem gördüğümü hatırlamıyorum. İşte o Louvre Müzesi'nin tam ortasındaki dünyaca ünlü piramidi görüyorsunuz. Girişi de buradan ve burası devasa bir müze. 1793 yılında açılmış bu müze. Düşünsenize 200 küsür yıl önce yapmışlar. Daha önceden bir saraymış, sonra müzeye çevrilmiş ve içeride yaklaşık 35.000 eser sergileniyor. Benim dünyada gördüğüm en güzel müzelerden bir tanesi. Hatta en büyük sanat müzelerinden bir tanesi diye geçiyor burası ve yaklaşık olarak bu 35.000 eseri görmek isterseniz tek tek 2-3 gün yetmez. Öyle büyük dev resimler var ki içeride ve hepsi orijinal. Şahane ama içlerindeki en meşhuru hangisi? Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eseri de bu müzenin içerisinde bulunuyor ve zaten en çok da onu görmeye geliyor. Bu kadar çok, özellikle Asyalı. Ve arkamda gördüğünüz bu piramidin içinden her gün yaklaşık olarak 30.000 kişi giriş yapıyor. Yılda 10 milyon ziyaretçi Louvre Müzesi'ni görmeye geliyor ve dediğim yani çok felaket sıra oluyor. Bilet bulmak çok zor. Düşünün, bu şu anda buranın sakin hali. Yani yeri geliyor buralar bile dolu olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Giriş ücreti ise 17 euroydu önceden. Şimdi 20 küsür euro olmuş. Buna da enflasyon gelmiş ya. Olimpiyatlardan sonra mı olmuş diyorlardı bunu? Burada Mona Lisa eserine çorba falan filan attılar. Evet. Vandallık olayları oldu. Onun sonrasında düzenleme yaptılar müze içerisinde. Çok yerde aynı şey var. Müzelerin fiyatları arttı aslında bakarsan. Roma'ya gittik mesela, orada Pantheon vardı. Pantheon'un önceleri ücretsizdi geçen yıl. Orada da yine bir böyle çevre aktivistleri böyle bir vandallık girişiminde bulundu. Ellerinde böyle boyalarla, mürekkep dolu bidonları boşalttılar orada. Mahvettiler orayı. O yüzden ondan sonra orayı ücretliye çevirdiler. Birçok yerde aynı şey var. Bu sebeple fiyatlar artmaya başladı. Ama şey değil mi Gökhan? 200 euro da olsa girerler yani. Yine girerler. Girerler. Sırayı görmüyor musun? Ya buraların artık hani şeyi yok, gelmesinler diyorlar. Roma, Paris, Barcelona, hatta İspanya'da çok fazla bu konuda yürüyüşler de yapıyor. Barcelona halkı özellikle. Buna da işte over turizm diyorlar. Yani turizmin doyulmuş hali. Böyle bir yer çok gezdik, çok girdik buraya, biz biliyoruz. Siz bilmiyorsanız diye size anlatmak istedim. Aklınızda bulunsun. İlk göreceğiniz yer kesinlikle bence Paris'teki Louvre Müzesi olmalı. Avrupa kıtasının nüfus olarak ikinci en büyük ülkesi Fransa. Bir Almanya. Kıtanın içerisindeki sınırlar dahilindeki en büyük ve en kalabalık ülke ise Türkiye. Burada 60 milyon kişi yaşıyor demiştim ya. Ülkenin arazisi 500.000 kilometre kare. Türkiye'nin 700.000 küsür. Ve yolda gelirken biz bir şeyi fark etmiştik. Her yer tarla. O kadar büyük arazileri var ki ve çoğu yerde hiçbir yerleşim yeri dahi yok. Çok büyük bir tarım ülkesi aynı zamanda ama yine de yetmiyor nüfusuna rağmen. Bununla birlikte tarımdaki etkisi sadece %3, %4 civarında. Neden biliyor musunuz? Bu ülkenin en büyük para gelir kaynaklarından bir tanesi moda. Moda ülkesi olarak biliniyor. Çünkü ülkedeki gayri safi milli hasılaya etkisi
yaklaşık olarak 160 milyar dolar. Louis Vuitton'lar, Gucci'ler, Dior'lar, Chanel'ler, Hermes'ler ne ararsanız buradan çıkma. Sadece satış etkisi 160 milyar dolarmış. İşte onun doğduğu yere gidiyoruz. Buraya bağlamam lazımdı. Çok güzel bağladık. Yani düşünün, ülkedeki modanın ekonomiye etkisi nereden baksanız %10'larda, 2.7 trilyon dolarlık bir ekonomisi var Fransa'nın ve tabii ki deniz aşırı sömürü yaptığı ülkeler de var. 5 farklı yerde özellikle çok güçlü olarak biliniyorlar. Bu markaların çıktığı ve dünyaya çok iyi sattıkları Şanzelize bölgesine doğru yürürken size birazcık da Paris'i Paris yapan bu pazarlamanın nasıl bir şey olduğunu göstermek istiyorum. Bir kere şunu çok iyi korumuşlar. Kentin mimarisi harika. Sokaklar, parklar, düzen, binaların hepsinin uyumunu şahane başarmışlar. Paris'e geldiğinizde de anlayacağınız en büyük fark şöyle yüksek siyah çatı katlarıdır. Daha çok böyle siyah ve gri tonlarında görürsünüz. Bunu hiç bozmamışlar biliyor musunuz? Neredeyse gittiğiniz her mahallede dahi görebiliyorsunuz. Aha işte bakalım nereye geldik. Hanımlar şu an heyecanlanmaya başladı. Burası ünlü bir AVM. Her şey var. Düşünün ben AVM'yi geziyorum. Düşün ya, Paris'e geldiğinde beni kolay kolay hiçbir videoda böyle görmez. Ama buranın da olayı bu. Swarovskiler başladı. İçeride hep Türkler göreceksiniz bak. Abi niye buraya geliyorlar? Uygun mu? Baksana bizim bütün ekip burada. Neden? Çok mu fark ediyor? Biraz daha indirimli, artı bir de tüm markaların parfümleri tek bir yerde bulabiliyorlar. Ya burası daha çok böyle parfüm falan sattıkları bir yer. Ve 150 euroluk parfüm mesela 100 liraya falan alabiliyorsunuz. O kadar fark ediyor. Şuraya bak mesela. İnsanlar bu devirde bile sokaklarda, Paris'in göbeğinde yaşamak zorunda kalmışlar. Ve bunu birçok yerde de görebiliyorsun. Keza Avrupa'nın her yerinde var bu durum. Bu konuda artık yorum yapmaktan bıktım usandım. Dünyanın ne yazık ki iki yüzü bu. Şurada insanlar hayat mücadelesi veriyor. Biraz sonraki ilk gideceğimiz yerde de 200 bin euroya saat satıyor olacaklar. Gökhan, ellerim titriyor. Kruvasanım geldi. Kruvasan çok güzeldi. İtalya'dakileri çok beğendim. Fransa'da da çok iyi yapıyorlar. Eyvallah. Ama bunun yani pazarlamasına inanamıyorum. Bunun için ölüyorlar. Bizim Türkler de aynı. Türkiye'de birçok yerde kruvasan dükkanları açıldı falan. O kadar iyi sattılar ki dünyaya. Özellikle bunun böyle kafeleri var. Çok büyük kruvasanlar yapıp Paris'in göbeğinde kahvenin içerisindeki köpeğe bandırıp yiyorlar. Özellikle Asyalılar da bunu yaşamak için deliriyor. İşte bunu en iyi yapan yerlerden bir tanesine gidiyoruz. Yolumuzun üstündeyken bu deneyimi de göstermek lazım. Çünkü yani kruvasan olmadan biz güne başlayamıyoruz abi, ne yazık ki. O mekan pazartesileri kapalıymış. Düşün, bizde olacak. Hayatta kapatırlar mı var? Gece bile açık olur vallahi. Doymuşlar artık. Başka yer bakacağız ama sizin aklınızda bulunsun. Ne demişler? Hayatta yediğin kazıklara deneyim diyorlar. Ben yedim, siz yemeyin. Kojin adında bir yere geldik. Bir tane kruvasan ve bir tane kahveye 4,5 euro verdik sadece. Çok uygun değil mi? Bence uygun. Biz dün Shakespeare diye bir yere gitmiştik. Çok ünlüymüş. Çekmedim bile hatta. Hiç beğenmedim çünkü. İki kahveye 12-13 euro vermiştim çünkü. Yani böyle rastgele bir yer bulunca demek ki fiyatlar daha farklı olabiliyor. Niye bunu söylüyorum? Çok popülerleşmiş yerlerde takdir edersiniz, yapıştırıyorlar. Bakalım kruvasansız yaşanmayan Paris'te dedikleri kadar lezzetli bir ürün yiyecek miyiz? Güzel. Ama ben bunun üstüne pudra şekeri dökülmüş halini daha çok seviyorum. Onu İtalya'da çok yapıyorlardı. Burada birkaç yerde gördüm, böyle değildi. Ama güzel, lezzetli. Bir de buralarda suyu bedava mı veriyorlar? Ya genelde, yoksa bu restorana özgü? Yani birçoğunda var ama burada mesela bedava. Ücretsiz su da alabiliyorsun. Şurada hayrat var. Oradan da alıyorsun. Şimdi kruvasanımızı yedik ama nasıl kahvaltı yaptık biliyor musun? Serpme kahvaltı gibiydi. Neyse, şimdi burada çok ünlü bir alışveriş merkezi var. Orayı göstermek istiyorum çünkü içerisi bir opera binası gibi. Paris'in en ünlü yeri neydi abi? Lafayette'e gidiyoruz. Oradaki markaları, ortamı bir görmenizi de istiyorum. Çok ilginç bir yer çünkü. Gerçekten Paris'i Paris yapan bölgede olduğumuz için hani önce bu yüzünü bir görelim. Sonra diğer yüzünü görürüz. Böyle sokaklardan yürüyerek 5-10 dakika sonra oradayız. Paris'e gelenlerin eğer gitmezlerse dövüldüğü yer Galeries Lafayette burası işte.
Bunun çatısına da çıkıp bak insanları hatta görüyorsunuz. Oradan Paris manzarası izleyebilirsiniz. Mahalleler çok güzel. Yani şu meydanlar, şu binalar, şu güzel düzen ve temizlik. Ve her yerde polis, asker var. O da dikkatimi çekti. Bunun en büyük değişim sebebi olimpiyatlarmış. Bunda olimpiyatların da çok büyük etkisi varmış arkadaşlar. Önceki Paris'i bilenler bilir diyorlar. Abi ne alacağım bana hediye? Saat. Bir saat falan al bari. Parfümü geçtik. Parfüm her yerde var. Hani size az önce bahsettiğim Fransa'yı, Paris'i özellikle bu kadar ünlü yapan markaların hepsinin satıldığı yer burası. Yani bilmediğiniz daha onlarca pek tabii ki marka var ama çılgınlık. Bu ekonominin en büyük payı yaratan kesimi ise Asyalılar. Bunu size Singapur'da, Kore'de, Japonya'da anlatmıştım. Şimdi bakın şurada saatler var. Abi o kaç para yazıyordu? 245.000. Ben gerçek mi gördüm? Evet, ya da sıfır atmamışlar, daha tedavülden kalkmamış. O saat 272.000 euroydu. Sıfır atmayı unutmuşlar muhtemelen. İşte buranın iç kısmı birçok AVM'de göremeyeceğiniz kadar tasarım anlamında şahanedir. Bakar mısınız? Çok güzel. Şu balkonlardan da anlayacağınız üzere içerisinde bir opera binası, bir sanat merkezi gibi harika tasarlamışlar ama aşağıya indiğinizde yine Tom Ford'lar, Gucci'ler, Armani'ler ne ararsanız bulabiliyorsunuz. İşte burası şehrin en ünlü alışveriş merkezi olarak biliniyor ve en eskilerinden bir tanesi. Aradığınız bütün lüks markalar burada var. Mesela şu marka Le Labo ilk defa duyuyorum. Şunu da Guerlain ilk defa gördüm. Armani'yi falan biliyoruz tabii, o kadar ölmedik. Benim hiç merakım yok ama buna merakı olan insanlar pek tabii ki buraya geldiğinde alışveriş yapacaksa boş bagajla gelmenizi öneririm. Özellikle hanımlar. Mesela şurada bir marka var, Clian diye. Chanel'in hemen yanında 250-300 euroya falan parfümler başlıyor fiyat olarak. Yani sonu yok tabii ki lüksün ama bunu çok iyi tabii satıyor adamlar. Hatta bir ara dünyanın en zengin kişisi de bu markaların sahibi oldu. Yıllar önce ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Orada pazarlama hocamız şey demişti. Ne yapıyorsanız yapın lüks tüketime yönelik girişimlerde bulunun demişti. 15 sene önce. İstanbul Üniversitesi'nden mezundum ben. Dediği şey artık göz göre göre insanların gözüne sokulacak görgüsüzlükle beraber tamamen lükse döndü. Ne yazık ki dünyanın bütün sistemine Instagram'ın da gelmesiyle beraber bunun üstüne kuruldu. Arsız, görgüsüz et yemeler, şaraplar, şampanyalar, takılar. Bildiğin hepimiz bir yarış içindeyiz ne yazık ki. Son zamanlarda kendimi hiç bu kadar fakir hissetmedim. Resmen fakirlik üstüme çöktü. Yani ne dünyalar, hayatlar var. Singapur'dakiler de böyleydi ama mağaza olarak burası çıldırmış. Ayrılıyoruz. Biz gezimize devam edelim. Burada insanların en çok yapmayı sevdikleri şey kafelere oturup geleni geçeni izleyecekleri böyle sokağa bakan kısma dönüp bir şeyler içip yemek yemek. Bunu çok seviyorlar ve Paris'in her yerinde bunu görebiliyorsunuz. Bir nevi kültürleri olmuş. Mesela şey gibi düşünebilirsiniz. Niye sokağa bakarak bir şey yiyip içeyim ki diye. Hani bir tabiat olur, bir deniz, kum, güneş olur, bir göl olur. Daha doğa olan bir yer istersiniz değil mi? Ben mesela onu ararım ama bunlar bunu aramıyor. Bildiğiniz şehrin bu bir kültürü. Ve Avrupa'da da bunun örneklerini birçok yerde görebiliyorsunuz. Bence hiç keyifli de bir şey değil. Şimdi hafiften yağmur da başladı. Hiç şaşırmıyorum artık. Avrupa'da bu sıkça gördüğümüz şey. Hava hemen değişebiliyor. Zafer Takı'na doğru yürüyoruz. Şimdi Zafer Takı'na, Şanzelize'ye doğru yürüyoruz arkadaşlar. Buralarda böyle geniş geniş bakın 5-6 metrelik kaldırımlar var. Geniş caddeler, meydanlar var ve burada yürümesi çok keyiflidir. Etrafta kafeler, restoranlar ne ararsanız bulabilirsiniz. Paris'in de kalbur üstü mekanlarının olduğu yer burası. Abi 2.800.000. Gel gel bak kaç var burada? 2.800 en üstteki. Kaç metrekareymiş o? 180 metre. Ha, burada daha ucuzu var. 967.000. Şuradakilere bakalım. O Eyfel Kulesi manzaralıydı. 1.3 milyon, 1.4 milyon. Yani buralarda 1.5 milyondan aşağı ev yok. Ölüsü 1.5 milyon. İstanbul'da da aynı abi şu anda. Niye Fenerbahçe'de falan bir ev alsan 40 milyon diyor adam, 30 milyon diyor. Aynı mantık yani 40-50 milyon arası. Zafer Takı'nın olduğu yere geldik hemen şurada. Burada da çok güzel böyle restoranlar, kafeler var. Güzel bir yürüyüş yaptık.
Böyle rahat rahat, ferah ferah caddelerden yürüyerek gelebiliyorsunuz. İsterseniz toplu taşıma, metro, Uber falan da kullanabilirsiniz ama biz yürümeyi tercih ettik. Yağmurdan sonra da çok güzel oldu hava. Şimdi zafer takı neden önemli? Hadi gelin anlatayım. Nasıl ki İtalyanların Rönesansı varsa Fransızların da Fransız devrimi var. 200 yıl gecikmeli olarak da olsa. İşte Napolyon Bonaparte çok büyük savaşlar yaptıktan sonra o dönemin askerleri ve generalleri için böyle devasa bir tak yaptırıyor. Yani bir kapı yaptırıyor. Hatta bunun da Fransızca adı Arc de Triomphe diye geçiyor. 40 metre yüksekliğinde, 45 metre genişliğindeki bu devasa kapının tepesine de çıkıp Paris'i izleyebiliyorsunuz. Bir konuya değinmek istiyorum. Burada genelde asgari ücret 2000 euro gibi düşünün ama nüfusun sadece %3'ü %5'i asgari ücret alır. Hatta birçok kez televizyonlarda görmüşsünüzdür. Fransızlar böyle yeşil yelekliler falan her yerde protestolar yapar ki Fransa'da hep bu olağan bir şeydir. Niye bunu söylüyorum? Buradaki çok küçük bir kesim %2, %3, %5'lik kesim asgari ücret alırken bu bizde %50'nin üstündedir. Yani Fransızlar genelde 3000 euro falan kazanır. Lakin yine de arkamda gördüğünüz bu lüks mağazaların olduğu Şanzelize'deki birçok yerde fiyatlar o kadar pahalı ki sıradan bir Fransızın da gelip burada alışveriş yapma imkanı olmaz. O yüzden burası da oldukça turistik, daha çok Asyalıların sıralara girip kafayı yedikleri bir yer olarak biliniyor. Bak şuraya bak. Kapının önünde sırada bekliyorlar. Boss'lar, Monch'lerler, Louis Vuitton'lar, Gucci'ler, Prada'lar hepsi burada. Ama size bir bilgi daha vereyim. Bak bunu yeni öğrendim. Size de satabilirim. İki yol görüyorsunuz ya, karşı tarafı var ve de bu tarafı var. Burada kiralar 7000 euro iken karşı tarafta kiralar metrekareye, böyle Avrupa'da çok yapıyorlar ya. Hemen böyle bir el sallama olayı. Karşı taraftaki dükkanların metrekare fiyatlarının kirası 10.000 euro. Neden sizce, hiç düşündünüz mü? Sebebi şuymuş. Güneş vuran tarafta insanlar daha çok yürüdüğü için karşı tarafta yürüyen insan sayısı daha fazla olduğundan dolayı, yani talep daha fazla olduğu için kira yaklaşık olarak %50 daha pahalı olurmuş. Düşünün bu arada, o dükkanların kirası metrekaresi 10.000 euro. Böyle aşağı doğru yürüyorum. Kalabalığın içindeki akıntıya girdim. Dükkanlara baka baka Paris'i anlamaya çalışıyoruz. Allah aşkına ya, neden? Hem bir çantaya 5-10 bin euro vereceksin, hem de şu saçma sırayı çekeceksin kapıda. Louis Vuitton'un önündeki sıraya bakın. Aman ha, ölürüz çantasızlıkta. Şimdi de makaron krizimiz tuttu. Ladur'a geldi. Yani bak, şu an bunların çoğu benlik değil ama burada da bunu yapmak lazım. Nasıl ki birçok gittiğim ülkede bunları size anlatıyorum. Ne oldu? Oradan. Ladur'a geldik. Makaron yiyeceğiz. Bakar mısın abi, elime nasıl titriyor bak. Makaronsuzluktan. Makaronum geldi. Özellikle hanımlar çok seviyor bunu. Ben de. Bayağı ünlü burası. İlk yerlerden bir tanesi bak. Çıldırıyoruz makaronsuzluktan. Ha, çok tatlı yapmışlar içeriği. Tasarımı çok güzel. Pamuk şeker gibi mekanlar var ya. Baksana, Instagram köşesi bile var. Ladur'ümüz geldi. İşte böyle makaronların büyüklerinden de yapıyorlar. Şuraya doğru bir ilerleyelim. Bir görelim bakalım tezgahlarına. Çok güzel görünüyor ama. Şu tatlılar. Onda bile L işareti var ya, sanki Louis Vuitton'u anımsatıyor. Şu 10 euro. Şu kek 48 euro. Şu frambuazlı bir tart 36 euro. Şuradaki her bir makaron numsu şey 2.90. Buradaki ana makaronlar da 2.90'mış. Ne ararsanız var. Heyecanlıyım bakalım. Yüzünden anlarsınız. 3 tane aldık. 9 euro. Yani bir tanesine 2.90 verdik. Dışarıda yiyeceğiz bakalım, tadına bakalım. İsterseniz oturabiliyorsunuz ama çok kalabalık, yer bulmak zor. Buranın üst katta tuvaleti varmış. Şu ana kadar Paris'te girdiğim en temiz tuvaletti. Ve üst katını aynı zamanda kafe, restoran gibi de kullanabiliyorsun. Lakin bekleme sırası var ama çok şık. Bak, ben burayı görmemiştim daha önce. Burayı çok beğendim. İnsanları rahatsız etmemek için kendimi çekiyorum. Yine söylüyorum. Çok güzeldi üst kat. Yani alt katta alıp çıkıyorsun ama oturmak isterseniz bu sırayı bekleyin. Hemen şurada var bak sıra.
İnsanlar onu bekliyor. Şurada 3-4 kişi duruyor ya. Yukarıda yemek içinmiş orası. Aklınızda bulunsun, ben çok beğendim. Çift olarak gelirseniz bekleyin, biz 3 sap gezdiğimiz için. Ver Esat kardeşim. Hangisi benimkiydi? Evet, şansımıza bu çıktı. 100 TL. Afiyet olsun. Yerken canım sıkıldı. Şaka maka. Once in a lifetime işte, gelmişken hayatta bir kere yapılmalı. Çok abartı ya. Vallahi abartı. Ne tatlılar yedim ben İtalya'da, size gösterdim. Hayatta etmez. Lezzet olarak da hiç beğenmedim. Ama gelmişken yemek lazım. Devam. Eyfel'e doğru gidiyoruz. Nasıl? Nasıl senin benim için değil? Ne bakalım görelim. Ben beğenmedim. Çikolatalısı iyiymiş ama. Hadi ya. Karamel de, En iyisini bana bıraktınız lan. Ha? karamel de fena değil, güzel. Ben tatlı sevmiyorum normalde ama bak mesela Gili vardı ya Floransa'daki. Oo, bambaşka. Yani beynin yanıyor ya. Beynine vuruyor resmen o tatlının lezzeti. Bunda onu yaşamadım. Belki de biz her altı dünya denediğimiz için artık birçok şeyden keyif almıyoruz ya da etkilenmiyoruz. Sebebi de bu olabilir. Aynen. Bilgin olsun. Ben bunu yemeden gitmem abi. Hadi. Daha 90 euro'm var benim. Gel. La Alsızmış adı. Direkt aşağıda. Oo, içerisi bayağı çikiz. Ben o midyeyi de yiyeceğim. Burası da çok ünlü bir yer. Menüler de geldi. Burada mesela az önce gösterdiğim midye bu kadar ünlü bir yerde bile 16 ile 20 euroya bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Böyle bir yer konum olarak ve böyle bir lüks mahallede kararı siz yapın. Bir şeyler söyleyeceğiz, bakalım deneyimleriz. Şöyle bir konumda, şöyle bir restoranda Türkiye'de yesek o kadar pahalıya bizi öperler ki. Çok iyi biliyorum çünkü fiyatları. Burada abi o gördüğünüz az önceki söylediğim kocaman midye 16 euro. Üçer tane porsiyon olacak şekilde 12 tane istiridyeye de 30 euro vereceğiz. İnanılmaz uygun. Yani ülkenin en pahalı yerindeyim. Çok lüks bir restorandayım. Ve ödeyeceğim rakamlar kişi başı 15 euroya falan geliyor. Düşünün. Abi şu kadar şey söyledik. Hepsinden farklı farklı bir set bu. Çok güzel görünüyor. Ben bunu size birçok ülkede de gösterdim. Japonya'da da gösterdim. Çek Cumhuriyeti'nde de, İspanya'da. Ama buranın en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Fransızlar bu konuda çok iyiler ve bunu daha çok şampanyayla aslında tüketiyorlar. Ben böyle bir şarap söyledim. Bakacağım şimdi tadına bakalım. Yüzümden anlayacaksınız zaten. Ne böyle ekmekli bir şeyler de getiriyorlar. Altına ekmek de getirmiş. Ne yapacağız, bunu banacak mıyız? Ya bu öyle bir şey değil pek dedik. Şaka yapıyorum. Birini çekelim bakalım. Buna bol limon sıkacaksın abi, bol. Öldüreceksin onu. Limonunu da sıktım. Şu çatalıyla da. Çünkü bizim beslenme sürekli bundan da annem gönderiyor. Şurayı koparmak lazım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çocukluğumdaki gibi. Koktuğunuz kokmuyor mu? Hı? Çok güzel. Sen beğendin mi Gökhan? Çocukluğumdaki gibi. Aynı mı? Bu olmadan yaşayamaz. Ama çok güzel. Şahane. Bu da Riesling şarabından söyledim bir tane. Devam. Ve daha midyeler de gelecek. Siz de yorum yapın abi. Kişi başı 10-15 euroya böyle bir yerde böyle bir şey yiyoruz. Ne diyorsunuz? Harika. Burada şey yok değil mi? Şanzelize'de böyle bir mekanda bu yemek 10 numara yani. Ya bir de kazıklama kültürü yok bizdeki gibi. Yok, hizmetin kalitesini sunarken herkes yararlanabilsin diye fiyat ona göre. Erişilebilir yani. Halk da geliyor. Bak en kaymak tabaka da burada. Evet. Gördük yani. Yani Louis Vuitton çantalarda uçuşuyor. Normal sıradan bir tişörtle gelen adam da var. Bak. Bizim gibi. Güzel, ben çok beğendim. Hadi. İşte bu da bahsettiğim midye. Daha çok bunu Belçika usulü yapıyorlar. Böyle haşlıyor abi. Midyeler tek tek içinden ayrılıyor zaten. Ve genelde böyle porsiyonlar yarım kilo oluyor ve buna 16 euro veriyorsunuz. Şurada da yanında patates kızartması geliyor zaten. İkram gibi. Bakalım midyesi nasılmış. Şöyle bak. Midyesini de çıkardım. Çok güzel be. İyi. Güzel bir öğle yemeği yedik. Enerjiyi alalım. Yola devam ederiz. Ben çok beğendim. Çok güzeldi. Hizmet de iyiydi burada. Yani kişi başı yaklaşık 20 euro gibi bir şey ödedik. Burada ilginç bir şey daha söyleyeyim. İçecekler hep daha pahalı olur. Mesela bir kolaya falan 6 euro verirsiniz. Bir şaraba da 7 euro falan ödersiniz. 9 euro da oluyor. Yerine markasına göre değişiyor. Yani yorumu siz yapın. Ben elçiyim. Bana zeval olmaz. Ben göstermekle yükümlüyüm. Ama en azından hani sizlere de buraya gelecekseniz 3 aşağı 5 yukarı neler harcayacağınızı ve nerede ne harcayacağınızı da göstermek istiyorum ki güzel bir gezi rehberimiz olsun.
Şimdi buradan aşağıya doğru yürüyoruz. Sıradaki durağımız Eyfel Kulesi'ni görebileceğimiz güzel bir izleme noktası var. Oraya doğru yürüyeceğiz. Paris'te en çok beğendiğim şey şu, bak şu an kentin merkezindeyiz. Olabilecek en kalabalık yerde olmamıza rağmen böyle çok güzel ağaçları böyle sıralı bir şekilde dizmişler ve buradan bisikletler gidiyor. Siz de şuradan yürüyebiliyorsunuz. Arka taraf nehir kısmı size gösterdiğim. Bunu çok iyi korumuşlar. Yani kent planlaması ve kentte yaşam rahatlığı anlamında güzel. Sadece dediğim gibi videonun başında turistik anlamda bir İtalya pek tabii ki değil bence. Şimdi Paris'e geldiniz. Nerede kalabilirsiniz? Hangi bölgeler güzeldir? Benim burada size önereceğim çok güzel böyle mahalleler ve bütçesel olarak birazcık daha uygun olduğunu düşündüğüm yerler var. Pek tabii ki aynı zamanda özellikle merkezi olarak hoşuma giden, yürüme mesafesinde ama bütçesel anlamda pahalı olan yerler de var. Bunları tek tek videoda söylemeyeyim. Açıklamaya bölge bölge bırakacağım. Oradan bu bahsettiğim segmentlere göre tıklayıp bakabilirsiniz. Dediğim gibi yine videonun başında da söylemiştim. Buraya gelecekseniz kesinlikle gezi planlarınızı ve özellikle otellerinizi önceden organize edin. Çünkü çoğu zaman birçok yer dolu oluyor. Bir de kaç gün ayırmak lazım Paris için? Kesinlikle en az 2-3 gün ayırmanızı öneririm. Çünkü özellikle müzeleri daha önce görmediyseniz sadece müzelere ve saraylara bir gün ayırmak lazım. Onun da detaylarını yine açıklamada yazacağım. Böyle bir rota olarak günlük planda çıkartabilirim. Moduma bağlı. Bu ara çok ilginç bir şekilde Avrupa'yı gezerken çok enerji doluyum. Çünkü hava çok güzel, yeme içme çok güzel. Her şeye hemen ulaşabiliyorsunuz. Keza birçok yere nazaran halen güvenli, dikkat ettiğiniz müddetçe. O yüzden buraları gezerken gerçekten keyif alarak rahat bir şekilde gezebiliyorum. Buraya kadar sokak sokak biliyor Asyalılar. İşte bu noktalarda Eyfel Kulesi'nin artık etrafındaki ara sokaklarda, o hani Instagram'da özellikle paylaşılan fotoğrafların çekildiği yer. Bu arada Instagram demişken bir hayalin peşinde hesabımda da hesabı bırakıyorum. Anlık oradan paylaşımlar yapıyorum. Takip edin. Aynı zamanda da gezi reel'ları paylaşıyorum. Çok işinize yarar. YouTube'a zaten abone olup bildirimleri açmışsınızdır. Böylece sürekli yeni bölümler önünüze düşer. Yorum yapıp beğenirseniz de Allah tadından yenmez. Böyle şimdi geldik biz de biraz fotoğraf çekip Instagram'da paylaşacağız. Şimdi bir önce su almak istiyoruz. Şurada bir markete girelim. Hem de size bir market göstereyim. İlginç bir şey var. Dikkatimi çeken bakın. Eyfel Kulesi'nin hemen etrafındaki bu caddeleri dolaşıyorum. Çıt çıkmıyor. Ve bu kadar turistin geldiği bir kent, bu dev metropolde öyle inanılmaz bir trafik de görmüyorsunuz. Çok güzel. Yani şehir planlaması ve yaşam olarak belki de bu yüzden insanlar Paris'i bu kadar seviyor diyebilirim. Franprix marketi. Girelim bakalım. 6 euroya falan, 5 euroya. Altta 4'leri de mi var? Şarap alıyor. 4.90'a falan da varmış ama bitmiş. Burada genelde şampanya, şarap alıp böyle Eyfel Kulesi'nin önünde içiyorlar. Şurada da böyle dondurulmuş gıdalar var. Hani belki ev falan kiralarsanız gelip buradan böyle paketler halinde alabilirsiniz. Bak şöyle paket pizzalar var, 3 euro falan. Hala ya, hala. 3 euroya, 5 euroya pizza alabiliyorsun. Şurada bak balıklar var, 5 euro. Oğlum hala çok uygun ya marketler. Değil mi? Her türlü. Yani burada bir şey olmuş değil mi? Yani sen de yıllardır gelip gidiyorsun ya. Restoranlar kafayı yemiş. Kiralar ve saatlik ücret dolayı. Özellikle pandemi sonrası çok arttı. Enflasyon bizde var diyoruz ya. Hani Avrupa'da yok. Öyle bir şey yok. Avrupa'da da var. Kesinlikle ya. Hissediliyor. Mesela en basitinden söyleyeyim. Bir yerde oturup 20-30 euroya yediğin şey tamam 2 katı olmamış ama %30'u var değil mi? Bir 35 euro, 30 euro civarına artmış artık. Bir 10 euro artmış yani. Evet. Öyle söyleyeyim sana. Bak şurada çok güzel peynirler var. 3 euroya hala. Ya bak adamların parasıyla 2 lira yani. 2,5 liraya. Parayla düşünmemek lazım. Gudalar var. Bak kaçmış o? 5 euroymuş ki Gouda pahalı bir peynir. Şurada salamlar falan var ama tabii bunların çoğu domuz oluyor. Aklınızda bulunsun. Hindi olanları falan böyle 4 euro. İlk bak helalmiş şu mesela. 4 euroymuş. Yazıyor üzerinde helal diye. Şurada mesela domuz olduğunu düşünüyorum. 2 euro. Hamburgerler var. 5 euro sadece. Şurada bak biftek var. 5,90 paketi. Şurada mesela hazır alıp hemen pişirebileceğim paketlenmiş makarnalar ve aynı zamanda şinitzel var. 4,60 sadece arkadaşlar. İnanılmaz. Eyfel'in dibindeyiz şu anda. Şurada tatlılar var. 4 euroya alıyorsunuz.
Şurada onigiriler var. Sushi gibi seviyorsanız. Bu da 3 euroya falan geliyor. Burada hazır sandviçler var. 4 euroya somonlu 2 tane şöyle sandviç alabiliyorsun. Burada sebze meyve reyonunda varmış. Bak, meyve sebze biraz gördüğünüz gibi pahalı. Yani biberler 4 euro, patlıcanlar 5 euro. Ama az önce Gökhan bir şey söyledi. Bu markete genelde insanlar Eyfel Kulesi'nin yakın olduğu için içecek bir şeyler alıp direkt Eyfel'in orada takıldıkları için kullanıyorlarmış. Yoksa burada çok daha uyguna, birazcık daha banliyölerin olduğu yerlerde, daha büyük marketlerde pek tabii ki daha da uyguna alabilirsiniz ama bu bile bence normal. Yorumu siz yapın. Bak, taze sıkılmış meyve suyu. Portakal önünde yapıyor, 1.99 sadece. Ben bundan alırım, dur. Direkt su doldurur gibi dolduruyorsun. Çok iyi sistem. Şu taptaze meyve suyu Eyfel Kulesi'nin yanında sadece 1.99. Paris'e hoş geldiniz. Vallahi 1.99'muş. Hatta ilk çıkarken hesabı öderken dedim belki de ben mi yanlış gördüm diye düşündüm. Doğru, 1.99 para dedim, önümde sıktı. Yani bunu biz üretiyoruz Türkiye'de ve birçok yerde şuna ne kadar para verdiğimizi biliyorsunuz. Ve fıstık gibi lezzetli. Şimdi Eyfel Kulesi hemen şu ara sokakta, oraya doğru gidiyorum. O sokaklardan en güzellerinden bir tanesi işte burası. Ve Eyfel Kulesi'nin hemen şuradaki marketten çıktım. Yanına geldim. Buradan da fotoğraf çektiriyor insanlar. Buradan giriyorsunuz Eyfel Kulesi'ne. Ve katları görüyorsunuz değil mi? Bak 1, 2, 3 kat. En üst kat zamanında bunu yapan Gustav Eyfel'in odasıymış, hatta çalışma ofisi olduğu söylüyor. Şimdi ben bunu anlatacağım size. Şurada sakin bir yere geçtiğimizde, çünkü ben bunu 3-4 defa çıktım. Ama yakından ilk izlenimimi söyleyeyim, hani uzun bir süre sonra görüyorum. Hani inanılmaz görünüyor. Çok fazla işçilik olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. O perçinlenmiş demir tabakası gibi, hani ne var ya bir tane yapı diyorsunuz ama arka planda o yıllarda yapıldığını düşünsenize. 40 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak kabul görmüş bir aslında mimari eser. Buna sadece bir kule olarak bakmamak lazım. Döneminin çok üstündeki yapılan o şartlarda bir mühendislik harikası. Bak şimdi altına kadar geldik Eyfel Kulesi'nin. Normalde bunun etrafını kapatmıyorlardı eskiden, artık kapatıyorlarmış. Hatta bunun altından yürüyüp karşıya geçebiliyordun, köprüye doğru. Şu birinci katı, şu ikinci katı, en üst katında da asansörle çıkılıyor bunların hepsine. Gözetleme noktası var. Asansörden inip çatı katına çıkıp Eyfel Kulesi'nin en yukarısı noktasından bütün Paris'i görebiliyorsunuz. Kesinlikle geldiğinizde yapmanızı öneririm. Buraya da önceden bilet almanız lazım. Çünkü özellikle en üst kata çıkarken bilet bulamazsınız. Hatta kapıda sold out yazıyor. Bitti yazıyordu. Önceden biletinizi alırsanız bu katların hepsini sıralı bir şekilde çıkıp en azından bu gezinizi ölümsüzleştirebilirsiniz. Bence gelmişken yapılması gereken güzel bir deneyim olur. Peki buraya kadar geldik. Madem Paris'in, hatta dünyanın en ünlü yapılarından bir tanesine biraz değinelim. 3000 işçinin 26 ay boyunca 18.038 adet demiri perçinleyerek oluşturduğu bir yapı burası. Ve tam 2,5 milyon da perçin kullanılmış burada. 1887 ve 89 tarihleri arasında yaklaşık 2 yılda 89 Paris Fuarı için yapılan bir yapı. Diyorlar ki biz bunu yapalım, insanların dikkatini çeksin, turizm için kullanalım, sonra sökeriz diyorlar. İşte Gustav Eiffel bunu tasarladığında amacı bu oluyor. 330 metrelik bir dev kule yapıyorlar buranın merkezine. Ama o kadar çok ilgi çekiyor ve o kadar çok turist burayı ziyaret ediyor ki döneminde 1 milyon franka mal oluyor. O zaman için çok büyük para bu. Ama kısacık sürede çok fazla insan geldiğinden dolayı yapmış oldukları maliyetin 4'te 3'ünü çıkartıyorlar. Sonra da diyorlar ki madem bu kadar insan geliyor, biz bunu yıkmayalım. Ve arkamdaki 10.100 tonluk yapı 3 ana katmandan oluşuyor. Burası birinci katı, aradaki ikinci katı ve en üst katında da aslında bir oda var. Hatta öyle ki döneminde burası özellikle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda bile sinyal kesici olarak, çünkü çok yüksek olduğu için görev alırmış. Tepesindeki 27 metrelik sinyal kulesini de hala aktif olarak kullanıyorlar. Bu bilgiler niye önemli? Çünkü hiçbir işinize yaramış. Tamamen hani gelmişken aklınızda bulunsun, belki böyle hani kızla falan gelirsiniz, böyle hikayesini falan anlatmak istersiniz diye söylüyorum. Bir başyapıt, kesinlikle muadili yok. Dünyada
150 sene önce böylesine dev bir yapının yapılması da tabii ki takdire şayan ve gerçek anlamda 200 milyon insanı kendine çekmekle başarmış. Evet eyvallah ama hem kentin hem de ülkenin en büyük reklam yüzü. Sadece Eyfel Kulesi'ni gören otellerin oda fiyatları olsun ya da herhangi bir dairenin fiyatı olsun, bu kuleye göre fiyatı artıyor. Yani o kadar bu kentin sembolü. Ama videonun da başında söylediğim gibi özellikle filmlerde bunu çok iyi pazarladıkları için birçok insan geldiğinde hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Paris sendromunu da bu yüzden söylemiştim. Özellikle Asyalılar, uzak doğulular bundan çok etkileniyorlar. Asansörle binersem 22.60, merdivenden kendim çıkarsam 14.20. Şöyle son kez fiyatları görün abi. Bak bunun arka tarafı da geçtik. Şimdi nehir tarafındaki köprüden giderseniz Trakedere'ye gidersiniz. Oradan da çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Nehir boyunca da yürürsünüz. Şöyle biz de Fransızlar gibi bir restoranın önüne oturalım, gelenin geçeni izleyelim dedik. Hemen Eyfel Kulesi'nin arkasındayız. Şöyle bir kahve söyledim, 7 euro. Buralara gelince işin rengi tabii ki değişiyor. Bak mesela dikkatimi çeken bir şey var. Sadece bir kadeh viski 13 euro. Krep alırsanız mesela 2 parça krep 11 euro. Arka tarafta da şarapların en uygunu 8 eurodan başlıyor. Tabi Eyfel Kulesi'ne yaklaştıkça fiyatlar katlanmaya da başlıyor. Ve dikkatimi çeken bir şey var. Normalde Fransızlar mesela restoranlarda, mekanlarda çok kabadır. Şu ana kadar sanki olimpiyatlardan sonra bir şey değişmiş, oldukça kibar davranıyorlar. Ve her yerde çok büyük bir ordu ve polis kalabalığı görüyorsunuz. Adım başı her yerde. Güvenliği bayağı sağlamış gibiler. Bunun da en büyük sebebinin olimpiyatlar olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu coğrafyaya önce kimler hakim olmuş? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü Romalıların hakim olduğu coğrafyalardan bir tanesiyiz. Ama Fransız devrimiyle beraber zamanında hatırlarsınız, siz de belki biliyorsunuzdur, özellikle Paris'teki insanların topuklu ayakkabı giyerek o dıçkılara basmamak için yürüdükleri bir coğrafyadayız değil mi? İnsanların bu kadar hızlı bir şekilde adapte olup bu Fransız devrimini kullanarak dünyanın dört bir yanında hüküm sürdüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Peki bunu nasıl başardılar? Bunların bir tane kralları var. 14. Louis. Hatta tarihte en uzun tahta kalan 72 yıl boyunca kişi olarak biliniyor ve hala ondan daha uzun tahta kalan kimse yokmuş. Bu abi ne yapmış biliyor musunuz? Dünyanın dört bir yanını sömürme fikrini veren kişiymiş. Özellikle Fransızların dünyanın dört bir yana yayıldığı dönemi başlatan kişi olarak biliniyor. Aslında bu dönemlerde asiller, ruhbanlar ve zenginler ülkeyi sömürüyorlardı. Çünkü hiç vergi vermiyorlardı. Vergiyi verenlerse tamamen halktı, yani köylü kesimdi. Sonra bu zenginler günümüzün Paris'i ve çevresindeki birçok kentleşmeyi yönetmeye başladılar. Çünkü öyle büyük paralar kazandılar ki şehirleşme başlayınca akabinde ticareti daha da canlandırdılar. Ve en büyük yaptıkları şey de gidemedikleri daha önceden o kıtalardan gelen zenginliği buralara taşımak oldu. Ama halk hiçbir zaman bunun kaymağını yememişti. Aynı İtalya'daki Rönesans gibi düşünün. Sonra halk dedi ki ya siz durun bakalım, biz yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz, hiçbir hakkımız yok. Çünkü kilisenin baskısı vardı. Öyle ki yine Rönesans'taki İtalya'nın yaşadığı şeyi bunlar da yaşadılar. Çünkü evlerinde dini kitaplar dışında hiçbir kitap bulunduramıyorlardı, okuyamıyorlardı. Okuyan, araştıran, sorgulayan veya bunu yaymaya çalışan insanları meydanlarda giyotinlerle başlarını keserek insanlara bildiğiniz gözdağı veriyorlardı. Hatta öyle ki din o kadar hakimdi ki halkın herhangi bir din adamını seçmeye hakkı yoktu. Çünkü her şeyi papalar, siyasi ve dini liderler yönetiyorlardı. Sonra halk durdu, dedi ki ya biz geçinemiyoruz, yaşamıyoruz, bizim de söz sahibi olmamız lazım dedi ve 16. Louis'e bunu kadınlar ayaklanarak kabul ettirdi. Günümüzün Fransa'sının temellerini oluşturan da o isyan eden kadınlar oldu. Ve bunun arka planında o zaman German, yani şimdiki Almanya'nın, Avusturya'nın desteğiyle bunu başardılar. Çünkü buradaki hegemonya, yani işte artık yönetim sisteminin temelindeki insanlar bir şekilde bunu kabul etmiyorlardı. Hatta kral buradan kaç defa kaçtı ve onu bir şekilde yakalayıp geri getirip kabul ettirdiler zorla. Sonrasında da Napolyon başa geçtiğinden itibaren günümüzün Fransa'sı şekillenmeye başladı. Öyle ki bu süreçte 5 kere cumhuriyeti kurmuşlar ve her seferinde yıkılıp tekrardan kurmayı başarmışlar. Burada insanların
en büyük isyanı aslında toplumun ayaklanmasındaki temel geçim ve sosyal devlet olma anlayışı arayışındaki insanların organize olmasıydı. Ve insanları bir şekilde bıktırmaya çalıştılar burada da. Birçok gelişmemiş ülkede de bunu yapıyorlar. Mesela düşünsenize, Afganistan'a gidiyorsunuz, hala kadınlar bir şekilde yaşam haklarını elde edemiyorlar. Bundan 200-300 sene önce işte bu coğrafyadaki insanlar da aynı şeyi yaşıyorlardı. Hatta şeyi bilirsiniz, ekmek yoksa pasta yiyin. İşte o liderleri halkı o kadar göz ardı ettiler ki insanlar artık tahammül edemediler, geçinemediler, yaşayamadılar. Sesi çıkanı astılar, 170 bin kişiyi öldürdüler meydanlarda. Ve özellikle bunu savunan, ülkeyi satan insanları yakalamışlar ve akabinde meydanlarda ibreti alem olsun diye asmışlar. Boyunlarını da giyotinlerle kesmişler. İşte bu ayaklanmaların temelinde insanların artık dini kimlikten çok özgürlük kavramını yaşamak istiyoruz deyip toplumun bir şekilde organize olup Fransız devrimiyle beraber bugüne gelen ülkenin temellerini atmayı başardıklarını tarih kitaplarında görüyoruz. Ama bizim yoldayken bir rehber arkadaş vardı. O çok güzel özetlemişti bunu. Ben ondan duyduklarıma göre bu özeti geçiyorum. Benim burada en çok takdir ettiğim özellikle insanların hiçbir şeyleri yokken sürekli cennetten yer satarcasına organize olmaya çalışmak isteyen insanlara boyunlarını kesip onların haklarını alıp kendileri zenginleşmeye çalışan o asil denen o dönemdeki insanların hesap vermesini sağlamaları oldu. Ve nasıl ki İtalya'da Rönesans'ı görüyorsak Fransızların da bu Fransız devrimi ülkenin bugüne gelmesini sağladı. Fransa'nın geçmişine baktığınızda da hiç de öyle parlak olmayan, gerçekten bedel ödemiş bir toplumun izlerini her yerde görebiliyorsunuz. Hatta şehrin dört bir yanında o dönemlerde savaşmış, hayatlarını kaybetmiş insanların anıtları ya da kiliselerin üzerindeki o izlerini görebiliyorsunuz. Ve bunu artık toplum kabullendikten sonra günümüzün Fransa'sında özellikle hani insanlar ayaklanıp sokaklara çıkılıyor ya, mesela beyaz, yeşil yelekliler var. Onlar ne yapıyor? Bizim bu hakkımız, biz yüzlerce yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Artık bunu kabulleneceksiniz. Değişmek zorundasınız baskısını hala günümüzde bile yaşatıyorlar. Demokrasi anlamında pek tabii ki dünyada çok iyi bir örnek ülke olarak görünüyor. Ama baktığınızda da özellikle Otel Ruanda filmini izlemenizi öneririm. Ruanda'ya gitmiştim ben. O oteli de görmüştüm, çekmiştim de. Çok fazla can aldıkları, sömürdükleri ülkelerde yok değil. Zaten o kolonyal dönemde İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkeler dünyanın dört bir yanına yayılırken izledikleri en büyük felsefe zenginleşmeydi. Ama sözde demokrasiyi de götüreceğiz derken kendi ülkelerinde bunu sağlayamamışlardı. Ama ne zaman ki toplum özellikle kilisenin yönetimini kabul etmediğinde bir yerde ayaklanma başladı ve günümüzün bu coğrafyasındaki en temel değer olan demokrasi ve insan hakları gelmeye başladı. Her ne kadar bu videoyu yaparken bazı noktalara değinmek istesem de bunun çok ağır bedellerini ödediler ama çok fazla da can aldılar. Özellikle gelişmemiş toplumlarda, Afrika ülkelerinde çok fazla insana zulmedildi. Hala hatta birçok ülke bunun davalarla hakkını savunmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki tarih her zaman kazananın yazmış olduğu bir hikaye aslında. Günümüzün Avrupa zenginliği dediğiniz şey aslında temellerinde sömürgecilikten geliyor ve bunların da ödediği en temel bedel kilise ve halk mücadelesi olmuş. Sizin bugün Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Hollanda dediğiniz ülkelerin temel zenginliği ne yazık ki birçok daha gözyaşı kurumamış ülkelerin sömürülmesinden gelir. Bunu halkları da artık kabul etmiş durumda. Burada da işte arkadaşlar Diana var ya, İngiltere'deki o dünyaca ünlü kraliçeleri. Bakın burada onun bir anısı var. Buraya da fotoğraflarını koymuşlar. Şimdi buradan yukarıya doğru gidiyoruz. Peki niye? Antrikot, yani Fransız antrikotu dünyaca ünlüdür. Onu yiyebileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesi de Paris'tir. Ama biz bugün onu yemeyeceğiz. Çünkü ben onu çok sevmiyorum. Burada çok iyi yapamıyorlar. Onun yerine çok iyi steakhouse'lar var. Onlardan bir tanesini deneyimlemeye gidiyoruz. Çok iyi puan da almış. Bakalım dedikleri kadar var mıymış. Akşam oldu.
Sabah size Paris'te çok trafik olmaz demiştim ama pek tabii ki takdir edersiniz. Çalışma saatleri, işe gidiş geliş saatleri hariç şu an onlardan birini görüyorsunuz. Gökhan Bey, Evet. beni buralara getirdin. Görmediğimiz nereler kaldı? Mesela Versailles Sarayı var. Onu sabah söylemiştin. Evet, Versailles Sarayı'na gidilebilir kesinlikle. Biz dün gittik tabii ki. Montmartre, Ressamlar Tepesi var. Sacré-Cœur Baziliski çok güzeldi orası ya. Çok güzel. Oraya gidebilirsiniz. Tepeden bir de kenti görebiliyorsun ya, o çok güzeldi. Keyiflidir. Yine tüm böyle ünlülerin ve yazarların o mezarlığa gidebilirsiniz. Yine burada Napolyon'un mezarının bulunduğu Invalides var. Invalides'e gidilebilir ve çok güzel semtlerden bir tanesi olan Saint-Germain. Paris Saint-Germain'e gidilebilir. Bir de şey var, Notre Dame ama Notre kapalı. Dame. Evet, Yandı Notre Dame çünkü. yandı tabii ki, kapalı. Ve 2 milyar dolar topladılar o yandığında. Sırf böyle o kilisenin baskısıyla gibi de düşünebilirsiniz aslında. Bu parayı toplayacağız dediler ve hemen anında aynı gün 300 milyon euro topladılar. Yandığı zaman hatırlarsınız. Açız. Harika bir et yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu trafiğe bak. Bir anda her yer kilitlendi. Ya demek ki iş çıkış saatlerine dikkate almak lazım gençler. Aklınızda bulunsun. Uber falan yaparsanız bunu dikkate alarak bir yerlere gitmeye çalışın. Çünkü gerçekten büyük bir trafik oluşuyor Paris'te. Burası devasa bir metropol sonuçta. La neydi? Maison Avrupa. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. En iyi 101 et restoranından bir tanesi olarak geçiyor. 2022 ve 23'teymiş mesela. Yani o listeye girdiyse iyidir. Ben bunu birçok ülkede de gösterdim. Rezervasyon yaptırmışsın yolda. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Dry age'leri arka planda gördük. Buradan kötüye çıkma ihtimaline gram ihtimal vermiyorum tabiri caizse. Gökhan iyi ki yolda rezervasyon yaptırmış. Güzel de masa verdi en köşeyi. Hadi bakalım. Bak bu kısmı çok seviyorum. Yani gerçekten keyif alırım. Ben böyle oturayım ya. Tamam. Bir yere geldik ki yani hani dünyadaki en iyi 101 restorandan bir tanesi et konusunda ki bir numarasını size Buenos Aires'te çekmiştik, Arjantin'de. Ama 22 bin euroya şarap var. Para değil. Medium well söylüyoruz. 22 bin euro bir şişe şarap. Gökhan, sen evi sattın mı abi? Efendim? Evi satmış mıydın? Evi satacağım şimdi. Birazdan satacağım evi. Bak 23 bine de var. Bu bir şarap menüsü. Bir ansiklopedi değil, Bir görüyorsunuz. de köyü sattık geldik. Şuraya bak. Esat fındık bahçesini satmış. Köyü sattık geldik, arsaları. Burada bir et yiyeceğiz şimdi. Buradan bütün akrabalara selam Aynen, olsun. Biz selamlar. buradan çıkamayacağız. Bizi hapisten kurtarsınlar. Bizim memlekette herkes Batum'a gidiyor. Biz buraya Paris'e gitmeye geldik. Abi bunu ilk defa gördüm. Bunu ilk defa görüyorum. 23 bin euroyu. Evet, böyle bir eti gösteriyorlar. Thank you very much. It looks pretty much good. Direkt sabit kesilmiş ürünler abi bunlar. Bize bu yeter. 155 euro. Yeter o bize. Tamam, İdeal. yeter. Ben dayanamadım. Şöyle bir şarap söyledim, bir kadeh please. Kırmızı. Arkadaşların hiçbiri içmiyor. 23 bin euroluğu söyleyecektim ama perfect. Go ahead please. Kötü olma ihtimali yok abi zaten. Bu adamların işi bu. Bir kadeh bordo şarabı. Etler gelmeye başladı. Of. Çok iyi görünüyor ya. Az önceki gördüğünüz eti şöyle bir sunumla getiriyor. We don't want any sauce. Şöyle bir tanesini alalım abi. Hadi bakalım, beklentilerimiz büyük. Kaç euroydu abi bu? 180 euro muydu? Bakmadım ama yani bence bu kadar ederi olmaz. Sonuçta Paris'teyiz diye birçok şeyi birazcık kitliyorlar da. Yani Roma'da da, İtalya'nın Floransa kendini yedik. Thank you. So far so good. İlk lokmam. Gökhan. He? Rüya gibi. İşte et budur ya. Abi ne diyorsunuz? Çok güzel. Beklentilerin üstünde mi? Beklentilerim gerçekten üstünde, bu kadarını beklemiyordum. Beklemedim değil mi? İnanılmaz lezzetli. Demiştik ama. Evet. Bir şeyin ederi varsa buralarda hakkını veriyorlar. Etiket değil sadece. Bir tık pahalı ama. Paris. Normal. Burada bu şehre göre de Normal. pahalı. Şahaneydi. Yani gerçekten pahalıydı. Evet. Paris'te zaten böyle önemli şeyler pahalıdır. Buna alıştık zaten. Ama verdiğim yani her bir euro helali hoş olsun. Çok güzel bir deneyimdi. Şimdi burada rooftoplar çok yaygındır. Paris'te böyle rooftoplara çıkıp şehri yukarıdan izlersiniz.
Onlardan da bir tanesini göstereyim size. Çünkü çok sevdiğim bir kardeşimle, arkadaşımla da buluşacağız Paris'te. Size de göstermek istiyorum. Tanıdığınız bir isim. Hadi bakalım gidelim. Akşam oldu. Herkes Şanzelize'ye dökülmüş. Bakın her yer böyle ışıklandırılıyor. Hala deli gibi de alışverişe devam. Bu kadar çok mağazanın olduğu bir yer herhalde göremezsiniz. Şahane bir rooftop bar buldum. Bakın böyle geliyorum. Tamam mı? Akşam ışıklandırılmış bir Paris'i görüyorsunuz. Şanzelize bölgesinde hep buraları anlattım size ve Eiffel Tower'ı böyle uzaktan yarısından da olsa görebiliyorsunuz. Böyle yerler özellikle Paris çok meşhur. İnsanlar buralara gelip kokteyl içiyorlar. Manzaranın keyfini çıkarıyorlar ama pek tabii ki doğa falan göremiyorsunuz. Böyle bir yanımda Eiffel Kulesi, bir yanımda böyle Paris manzarası. Şimdi yoldayken size ne demiştim? Çok önemli arkadaşlarımla buluşacağım. Bu videoları kim yapıyor biliyor musunuz? Hep videonun sonunda Göksel Tüzün yazar böyle. Video tasarım. Video tasarım. İşte bu adam yapıyor. İşte benim. Ali'yi de hatırlıyorsunuz Hindistan'da. Bizim hani her yerimizi ellemişlerdi. Yani o Hinduizm tapınaklarına gittiğimizde gerçekten hepimiz böyle bir ekip olarak gitmiştik. Çok da keyifliydi. Onlar da artık Paris'te yaşıyorlar. Yani. Evet gençler hadi takipçilerimize biraz Paris değer mi değmez mi? Hayat nasıl gidiyor? Burada yaşayan birileri olarak hani herkese röportaj yapıyoruz ya. Evet. Bu Burada sefer yaşayan... kendi yapacağın, kurgulayacağın video. Aynen. Hemen konuya gireyim diyeyim ki Avrupa bitmiş, sakın gelmeyin. Ne diyorsun? Keyifli mi? Türkiye'de Keyifli. yıllarca okudun ettin. döndün. Yani biz burada çok yeniyiz. O yüzden gayet mutluyuz. Yani güzel cennet gibi bir yer burası. İnsanlar bir yere giderken hani neye bakar? Güvenlik, işte Evet. bir şeyleri erişmek, satın alma gücü. Yani. Bunları hissediyor musunuz Fransa'da? Fransa özelinde konuşayım ben. Türkiye aslında Fransa'yı bilmiyor değil mi? Fransızları bilmiyor. En klişe laf işte Fransızlar çok kibirli, İngilizce bilmiyor falan. Birincisi gerçekten özellikle bu bölgede Şanzelize'deyiz biliyorlar. Konuşmuyorlar. Normal sıradan birisi utanıyor çünkü çok kötü bir aksanları var He. ve hep bize Aslında değil yani. Mesafeli Değil davranıyor. şeyleri. tabii. Ha mesela İngilizce bilme açısından belki senden benden iyidir İngilizcesi ama o aksandan dolayı biraz çekiniyor. Aa. Milliyetçilik falan illaki belli Pek tabii ki olan yapan vardır. ama hele bu bölgede yaşamazsınız. Birazcık Böyle- daha kendini uzakta tutuyor. Uzak Çok tutuyor. dahil olmak istemiyor. Ay- Peki alım gücünüz nasıl gençler? En çok bu soru ben sorulacağı için söylüyorum. Hani ben bugün rastgele bir markete girdim. Hani bir baktım gayet Onu güzel Aliye görünüyor. daha iyi biliyor. Önce Aliye söylesin market. Yani market şey zaten hani burada Türkiye ile kıyaslayamam ben şu an. Hani çeşit olarak şey olarak da bir markete girdiğinde en azından ya bunun fiyatı ne, pahalı mı, alabilir miyim, alamaz mıyım ben bunu diye düşünmüyorsun. Canın ne istiyorsa onu alabiliyorsun öncelikle. Ya orta gelirli bir aile bile burada her istediğini alabilir çocuğundan. Erişebiliyor. Yani erişebiliyor. Erişim kolay. Ya ben bunu bir dahaki ay alayım, bu ay param yetmez gibi Türkiye'den şeyler. Ya da işte bu benim için pahalı. Hani hepsinde kalite olarak da mesela. Onu şeyde hissediyor muydunuz? Mesela son zamanlarda herkes abi domates diyorum tadı yok diyor mesela. Biz onu sonuna kadar hisseden insanlarız. Şehirde Özgürlük yaşamak olarak. için güzel. Yani Evet. bisikletinle Şehir. birçok yere gidebiliyorsun, Evet, tabii. sakin. Diğer Metropol olmasına rağmen. Evet, diğer Avrupa şehirleri gibi de değil. Mesela bir Almanya'ya ya da bir Hollanda'ya göre hani şey hareketli bir şehir. Ama şey de var mesela birazcık dışarı çıktığında birazcık dediğim yani bisikletle bir 10 dakika 15 dakika gittiğinde sessizliğe de ulaşabiliyor. O yatay mimariyi de çok iyi korumuşlar. Evet. Mesela sırıtan binalar yok. Hepsi aynı tarzda. Ben bugün çok övdüm mesela onu. Hani kentleşme Evet. anlamında çok Evet, iyiler. şeyleri iyi Bir tarih yani. satmıyor sonuçta burası. Sen bundan önce işte İtalya'yı gezdin. Orada tarih satıyor Turistik mesela. anlamda oralar tabii Evet. ki de daha güzel ama yaşam anlamında senin de dediğin gibi burası iyi. Burası aslında şöyle İstanbul hani hayal edilen bir İstanbul var ya zamanında Atatürk getirdi Fransızlar çizdi İstanbul'u. Onlar da hani bir nevi Paris'i baz alarak yaptılar. İşte Çavuşescu döneminde Bükreş yine küçük Paris olarak neredeyse gördü. Arkı Mahalle bile, kadar ark bir yer. bile var Bükreş'te Evet aynısı. var. Evet. Hep dünyada buraya benzetiliyor. Şimdi buranın belediye başkanı değişti ve o da çılgın birisi. Taksiciler pek sevmiyor. Yolları çok küçülttü ve dedi ki ben Amsterdam'a rakip olacağım. Bisiklet konusunda mı? Bisiklet. Ben onu çok Evet. net fark ettim. Çok. Önceden böyle değildi. Değil mi? Ben Görmüşsün. bugün kaç kere size bir sitede övdüm. Böyle bir şey yoktu biliyor musunuz burada? Yok. Tamamen kenti artık böyle otomotivden, arabadan arındırıp bireyselliğe döndürmüş. Mesela şurada gidiyorsun bak Şanzelize aşağısı abi. Herkes bisikletle gidiyor. Evet. Bir de Londra, Paris, sanırım Berlin'de de olabilir. Şu an şu tartışma var. Şimdi bizim gibi dertler olmadığı için dertler şöyle oluyor. Bizim de artık o Şehir merkezleri bizim Sultanahmet gibi düşünün ya da Taksim gibi. Yani Old Town dediğimiz yeri tamamen arabadan arındırsak mı? Değil mi? Şu anki tartışma Avrupa'da bu.
Göksel'le biz kaç yıldır kanka YouTube yapıyoruz? 7 sene mi oldu? Arka plan. 2017 Kasım trendeyiz. Ama kafamız nasıl güzel. Doğu Ekspresi treni videosu. Aslında bizim Orada başlamıştı değil mi? profesyonel anlamda ilk videomuz Nevşehir'le İsmail'e de selam söyleyelim değil mi? Nevşehir'le Kars videosu. Fatih'e de selam söyleyelim. Bu arada 1 lira para kazanmıyoruz. İkimiz de bütün emek, çaba buna başladı. Kaç? 7-8 sene olmuş lan. Düşündüğümde. 2017'nin Kasım'ı Doğu Ekspresi. Net hatırlıyorum çünkü askerde olduğum için izinli geldi. O zaman biz bir izlendiğinde YouTube bana şampanya patlatıyorduk tabiri caizse. O kadar mutlu oluyorduk. 2000 oldu. Soru var ya sana, diyorlar ya nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ya. Onun yanıtı gerçekten gözlerimle gördüm. Çünkü ben de bu sektördeyim. Deniz gerçekten hani çalıştığım insanlar arasında gerçekten deli gibi emek veren kişilerden biri ve şunu çok rahat görebiliriz. Kendisi bunu diyemez çünkü ben öveyim. Gerçekten emek vererek kendisi yaptı bunu yani. Çünkü o trende biz 2000'dik. Evet. Ben ama 2000'dik. o zaman Ya. sana hep şey diyordum ya. Hani Barış Özcan o zaman yeni başlıyordu mesela. Hep orada bir sözü vardır Barış Özcan'ın. O YouTube'a gidiyor, diyorlar ki ona hani niye bilgi vereceksin demişler ona. İzlenmiyor ki Türkiye'de demiş. O da demiş ki izleyecek birileri vardır. Yani ben bilgiye değer veriyorum. Biz seninle de bu işe çıktığımızda hep odak noktamız bilgiydi ve şu an hani bir video atıyoruz, bir günde 100.000 kişi izliyor. Demek Yani ki çok 100.000 tane gerçekten hani bizim değerimiz olarak demiyorum. Farkında olan insanlar da bunun artık hani değerini anlamışlar. Ve biz çok mutluyuz. Hani arka plandaki yüzleri görüyorsunuz şu anda. Ben görünendim ama Göksel'le Ali'ye de artık anısı da kalsın en azından böyle before after gibi oldu. Aynen. Biz de Hindistan'dan mutlu olduk sonra. galiba. Hindistan'daki rezilliklerden sonra Hindistan'dan sonra Artık buradayız. Paris'te onlara da mutluluklar diliyoruz. Burada gayet Çok sağ güzel olun. hayatları var. Ben dünyayı gezmeye devam edeceğim. Göksel buradan kurgusal alama destek verecek. Buradan ayrılacağım artık. Bu videonun kapanış kısmıydı artık arkadaşlar. Çünkü yarın Amsterdam'a gidiyorum. Bunu bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Bütün gezimin özetini de açıklamaya zaten bırakacağım. Oradan izlersiniz. Çok güzel bir Paris bölümü oldu. En azından burada yaşayan insanların da ağızlarından bir Paris'i dinlemiş oldunuz, Fransa'yı. Güzeldi. Ben köylerini çok beğendim bu arada. Doğudaki o gittiğim yerler çok yani çok iyi korumuşlar abi. Yani talan etmemişler bizdeki gibi. Hani biraz iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına derler ya. Bu adamların başardığı şey zaten bu, kıymet bilmek. Darısı da başımıza. Amin. Amin. Paris'e gelmeden önce açıklamada bıraktığım bütün gezi rehberimi okursanız çok rahat bir şekilde Paris'i gezebilirsiniz. Bir sonraki bölümde Amsterdam'da görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Haydi bay bay. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.